Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Yine bugün de gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak malumunuz dün gece saatlerinde Adana semalarında yaşananlardan hepinizin haberi vardır. Bugün sabah saatlerinde tam böyle cuma vakitlerinde Milli Savunma Bakanlığımızdan konuya ilişkin beklenen açıklama gelmişti. İsterseniz ilk olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımına bir göz atalım, daha sonrasında yaşanan gelişmeleri hep birlikte değerlendireceğiz. Evet kıymetli dostlar, dün gece saatlerinde Adana semalarında yaşananlara ilişkin Milli Savunma Bakanlığımız bugün basın açıklaması yapmıştı. Deniliyordu ki etkisiz hale getirilen balistik mühimmat ile ilgili açıklama, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuştuğu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildi denilmekteydi. Akabinde işte ülkemize yönelik tüm tehditlere karşı gerekli olan tedbirler alınacaktır açıklamasını yapıyordu. Son olarak da milli güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir diye Milli Savunma Bakanlığı açıklamasını sonlandırmıştı. Şöyle metne ve dikkat kesildiğimizde İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik füze deniliyor. Yani füzenin İran'dan ateşlendiği konusunda Milli Savunma Bakanlığı bu mevzuyu kesinleştirmiş. Devamında ise kıymetli dostlar gereken tedbirler alınacaktır açıklamasını yapmıştı Milli Savunma Bakanlığı. Son 10 gün içerisinde 3. balistik füze krizi hava sahamızda. 3 oldu kıymetli dostlar 10 gün içerisinde. Diyebilirsiniz ne olacak, bu iş nereye kadar böyle gidecek değil mi? Kıymetli dostlar, valla nereye kadar gideceği konusunda eminim ki hiç kimsenin fikri yok. Yani belki de hani İsrail, Amerika, İran savaşı biterse evet belki bu vakitten sonra artık İncirlik bir tehdit değildir denilebilir ama savaş devam ettiği müddetçe bu tehdit hiç de bitecek gibi gözükmüyor. Özellikle de dün Milli Savunma Bakanlığımız yine sosyal medya hesabından görmüş olduğunuz paylaşımı yapmıştı. Ne deniyordu? İncirlik bir Türk üssüdür. Milli Savunma Bakanlığımız bu paylaşımı 12 Mart öğleden sonra 4.40 gibi yapmıştı. Paylaşımı gördünüz. Milli Savunma Bakanlığı'nın üstüne basa basa İncirlik Türk üssüdür. Ünlem işareti, o ünlem işareti boşuna değildi. Yani İncirlik Türk üssüdür. Bunun bilinmesini istiyoruz diye bir paylaşım yapmıştı aslında Milli Savunma Bakanlığı. Bu paylaşımdan saatler sonra ise İran'dan Türkiye'ye yönelik tehdit gelmişti. Kıymetli dostlar, ilk olarak değinmek istediğim bazı hususlar var. Hani sizlere dedim ya, nereye kadar böyle devam edecek? Yani sürekli İran'dan kimliği belirsiz füzeler gelecek. NATO unsurları Türk hava sahasına girmeye çalışan füzeleri sürekli böyle etkisiz hale mi getirecek? Biz bunları mı göreceğiz? Kıymetli dostlar, ilk olarak MSB'nin açıklamasında füze nasıl imha edildi diye soracak olursanız yine Doğu Akdeniz'deki ABD destroyerleri NATO görev birlikteliği tarafından SM-3 füzeleri kullanılarak büyük ihtimalle 100 kilometreden yüksek irtifa, yani uzayda İranlıların balistik füzesi etkisiz hale getirilmişti. Adana'dan bazı görüntülerde yansımıştı sosyal medyaya. Görüntülerde sanki bir tane füzenin düştüğü falan görülmekteydi. Fakat kıymetli dostlar, konunun uzmanları sosyal medya üzerinden yapmış oldukları açıklamalarında atmosferin dışında imha edilen füzenin parçaları sürtünmeden dolayı yanarak yere düşebiliyor. Yani o füze değildi, füze atmosferin dışında imha edilmişti deniliyordu. Zaten bugüne geldiğimizde de Doğu Akdeniz'deki unsurlar imha ettiyse büyük ihtimalle atmosfer dışı. Çünkü Malatya'ya konuşlandırılan Patriot bataryalarının hani o kadar çok yüksek menzillerde etkisi bulunmamakta. Asıl mevzu o Doğu Akdeniz'deki destroyerlerden gerçekleştiriliyor. Ben bu videoyu çektiğim dakikalarda ise Milli Savunma Bakanlığımız dışında bu konuyla alakalı henüz bir açıklamada yapılmamıştır resmi organlar tarafından. Onu belirteyim. Peki bundan sonraki süreç ne olacak? Tahminlerimi sizlere belirteyim. Büyük ihtimalle akşam saatlerinde Cumhurbaşkanımız Erdoğan veyahut da Hakan Fidan tekrardan İranlı makamlarla temasa geçecekler. Hatta İran'ın Ankara Büyükelçisi tekrardan bir Dışişleri Bakanlığı'na çağrılabilir. Yani Pezeşkiyan son açıklamasında ne dedi Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la yaptığı görüşmede? Ortak bir komisyon kuralım. Neyse artık sonuç bakalım, hep beraber araştıralım dedi, değil mi kıymetli dostlar? Yani böylesine bir hamle zaten İran'ın hiç işine gelmez. Yani İran geri zekalı mı ki? Evet, bazen geri zekalılıkları tutuyor ama yani aklı başında olan, aklı selim olan birisi, senin karşına zaten İsrail var, ABD var, değil mi? Sen gidip de NATO'nun 5. maddesini aktifleştirip tüm NATO ülkelerini karşına almak
ister misin? İran bunu istemez kıymetli dostlar. Peki bu füzeleri kim atıyor Kaan diye soracak olduğunuzda, yani sizlerin görüşüne de saygım sonsuzdur ama bana kalırsa Mossad'ın zaten İran içerisinde ne kadar aktif olduğu tartışılmaz bir gerçek. Hatta eski geçtiğimiz günlerde ölen Ahmadinejad ne diyordu? Yani en dibimizde bile Mossad ajanları vardı. İsrail denetlemesi için bir kuruluş kuruyorlardı. Onun başındaki adam bile Mossad ajanıydı. Yani İran'ın içerisindeki durum bu şekilde ortadayken niye İran'ın içerisinde kendisini İran ordusu olarak nitelendiren ve balistik füzelere erişim kabiliyeti olan İran'daki Mossad ajanları neden faaliyete geçmesinler? Bunu ben boşuna söylemiyorum. Yaşanan gelişmeler de bunu zaten destekliyor. İran'ın NATO'yu karşısına alıp almamasına falan bir geçin. Bugün sabah saatlerinde mesela İsrail basını değişik haberler yazıyordu. Hiç daha önce böyle görmediğimiz haberler. Ne diyordu? Mesela kıymetli dost İsrail medyasından Yediot Ahronot diyordu ki İran'ın Türkiye'ye yönelik füze saldırısı Kudüs ile Ankara arasında uzlaşmayı teşvik edip ortak bir düşman olan İran'a karşı işbirliğini geliştirebilir mi? Uzmanlara göre İsrail sürecin ilerlemesi durumunda bu fırsatı kaçırmamalı ve Türkiye ile iletişime geçmeli diye İsrail basını bugün sabah saatlerinde haber yazıp çizmekteydi. Yani anladınız mı kıymetli dostlar? İsrail basını öyle boş boşuna bu haberi girmez. Adamların odak noktası şu: İran Türkiye'ye karşı artık dozajı, o kırmızı çizgileri iyice aşsın. Türk devleti de artık yeter be desin. İran'a karşı bir hamlede bulunsun ve bu sayede İsrail ile Türkiye'nin ortak düşmanı olarak İran bulunsun ve İran'a karşı İsrail ile Türkiye beraber hareket edebilir. Bu da yakınlaşmaya yol açabilir diye bu şekilde haberler giriyorlar. Yani mevzunun arka planını yavaş yavaş artık işleyişe soktular. Kafalarındaki planları açığa çıkartıyorlar. Türkiye İran'da bir rejim değişikliği istiyor mu? İstemiyor değil mi? Defalarca kez Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da dile getirdi. İran'da İsrail yanlısı yeni bir rejim olursa ne olur? Bu Türkiye'nin hiç istemediği bir durum olur değil mi? Çünkü niye? İran'la şu an oyalanıyorlar. İran'la oyalandıkları için Türkiye'de kendi işine bakabiliyor. Savunma sanayinde bizim 5 senemiz var. Ben sürekli bu ifadeyi kullanıyorum ama niye 5 sene dedim? Mesela şu yaşanan gelişmelerden bile karşımıza tekrardan çıktı. Bir de aklıma geldi. NATO niye Türkiye'ye gelen İran füzelerini engelliyor? Biraz da NATO engellesin değil mi? Biraz da NATO bizim için bir şeyler yapsın. Biz yani Baltık'taki devriyelerimizden mi bahsedelim veyahut da Ukrayna'ya verilen desteklerden mi bahsedelim? Zaten NATO bizim iliğimizi sömürmedi mi kıymetli dostlar? Birazcık da bizim işimizi görsünler. Geçici bir süre. Dediğim gibi 2028-29'da Allah izin verirse resmi açıklama bunlar. Biz zaten bu kabiliyetten NATO'ya muhtaç olmayacağız. Anladınız mı mevzuyu? Akabinde İran'a ilişkin şu mevzuya da değinmek isteyeceğim. Kıymetli dostlar, şimdi İran'da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in hedefi ne? Hedefini şöyle düşündüğümüzde rejim değişikliği geliyor değil mi? İşte Hamenei'nin oğlunu Müşteba Hamenei bile hedef alacaklar, zaten yaralıymış. Akabinde onun yerine kim gelirse böyle hedef ala göz korkutacaklar. En son tamam, öldürmeyin. Sizin istediğiniz gibi birisi gelecek, onu da yöneteceksiniz. Aynı Venezuela'da olduğu gibi olacak diyecekler ve mevzu kapanacak değil mi? Kıymetli dostlar, Hakan Fidan ne demişti? Hava saldırılarıyla falan İran'da rejim değişmez demişti değil mi? Valla bugün İran sokaklarına gittiğimizde Hakan Fidan'ın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha anladık. Yani Arakçı, İran Dışişleri Bakanı Anadolu Ajansı'nın mikrofonlarına röportaj veriyordu. Kudüs günü anma etkinlikleri vardı Tahran'da. Çok rahat bir şekilde geziyorlardı. Yani sağa sola bombaladı ABD ama yani pek de bir korku yok gibiydi, anladınız mı? Ve halkın içerisindeydi. Yani şuna geleceğim. Halk şu an ABD, İsrail'in istediği şeyi yapmıyor İran'da. İlk başlarda belki olabilirdi bazı şeyler, karışıklıklardan faydalanabilirdi ABD ve İsrail ama özellikle de o ABD ve İsrail'in sivil altyapıya, devamında o 165-170 kız çocuğunu öldürmesinden sonra bu mevzular bambaşka bir hal aldı. Kıymetli dostlar, bu sefer rejim değişikliği için tek hangi seçenek kaldı sormak istiyorum sizlere. Hangi seçenek kalacak? Havadan eğer rejimi değiştiremezse karadan ordu sokmak zorundalar. Değil mi kıymetli dostlar? İşte burada İran'dan Türkiye'ye atılan füzelerin ben çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ne dedik işte 5. madde aktif olursa ne olacak? İşte İran bir NATO ülkesine, Türkiye'ye saldırıda bulundu. Türkiye'ye yapılan saldırı tüm NATO ülkelerine yapılmıştır. Tamam, herkes cümbür cemaat NATO toplanacak, İran'a operasyon başlayacak değil mi? İran'a operasyonda şu an hava gücü konusunda NATO, ABD ve İsrail'den farklı olarak ne yapabilir kıymetli dostlar? Hiçbir şey değil mi? Zaten hava gücü anlamında İsrail'de, ABD'de, İran'da istediği yerlere vuruyor değil mi? Hava gücü konusunda zaten NATO hiçbir şey yapamayacak. Ama NATO eğer ki Türkiye sayesinde işte o tuzağa düşüp de İran'a karşı bir savaşa girerse NATO kara ordusu sevk etmek zorunda kalacak. İşte korktuğunuz şey benim de aklıma geldi. NATO'daki en güçlü kara ordusu kime ait kıymetli dostlar?
bize ait. Sürekli övündüğümüz mevzu vardır. İşte adamların planı bana kalırsa bu. Kendileri havadan rejimi değiştiremediler. Kara ordusu sokmaya da hiçbirisinin yüreği yemiyor. Çünkü İran kara sahasına girerlerse başına ne geleceklerini çok iyi biliyorlar. Gerek İsrail gerek ABD. Bundan dolayı işte böyle bu tür sırf acaba Türk ordusunu İran'a karşı bir koz olarak kullanabilir miyiz diye bence tüm yaşanan gelişmeler bundan ibaret. Benim şahsi görüşlerim bu. Siz farklı düşünüyorsunuzdur. Saygım sonsuz ama ben özellikle de bu sürecin tamamıyla artık bir şekilde sabırla geçip gitmesini bekleyeceğiz gibi duruyor. Yani hiçbir şekilde İran'la Türkiye karşı karşıya ciddi gelirse bu yani İsrail ve Amerika'nın işine gelir. Sizlere anlattım yani. Adamlarda bir ciddi kara gücü yok. Kara gücü olmadıktan sonra İran'da rejimi değiştiremeyecekler. Türkiye'ye bir nevi muhtaçlar. Bundan dolayı sahte bayrak operasyonlarını aktif bir şekilde kullanacaklar. Ne olur bundan sonraki süreçte 3. füze geldi. Büyük ihtimalle kıymetli dostlar. Ciddi İran'a karşı bir hamle gelmez ama şöyle sınır illerimize bundan sonraki süreçte sanki Türkiye bazı ek önlemler alabilir. Ne bileyim tayfunlar mı sevk edilir veyahut da farklı sistemler mi sevk edilir? Buna dair ek önlemler alınabilir. Çünkü hadi İran'a savaş açalım. Bu süreç böyle ilerlemiyor diplomaside. İlk başta siz işte büyükelçilerini çağırıyorsunuz. Daha sonrasında büyükelçiyi en son ülkeden kovarsınız. Sonra bir şeyler olursa olur. Arada bir sürü daha 5-10 tane diplomatik adım var. Öyle o denildiği kadar kolay bir şey değil. Ki öyle bir şey olsa da kimin işine geleceğini sizlere zaten anlattım. Yorumlarda valla görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Ben böyle düşünüyorum. Yani orası bir ateş çemberi. Türkiye'yi bilerek, isteyerek çağırıyorlar. Biz o ateşe girmeyeceğiz. Bugün Almanya yani savaş diyor, Amerika ile İsrail'in savaşı, biz girmeyiz diyor. Elin Almanya'sı kaç bin kilometre ötede bunu diyorsa Türkiye yanı başında ne diyecek ki? Bizim daha eksiklerimiz var. Diyorum ya sizlere, şurasında yani 4-5 senemiz kaldı. Allah izin verirse zaten biz bundan sonraki süreçte şu 5 yıl tamamladıktan sonra kimseye muhtaç olmayacağız. Son olarak İran mevzusunu bitireceğim. Diyorum ya kıymetli dostlar, Türkiye İran'a karşı işte bir savaşa, bir gerilime çekmeyi düşünüyorlar diye. Mesela hazır ol da bekleyen bir tane ülke var. Yunanistan. Yunanistan'ın Kıbrıs'ta yaptıkları falan filan geçin. Asıl mevzu bunlar Ilımlı Adası, Limni Adası var ya, oraya Patriot koydular. Koymalarının sebebi ne? İşte Bulgaristan'ı savunmaya destekmiş. Ya geçin gidin yani, mevzu Bulgaristan falan değil. Adamlar dibimize Patriot konuşlandırdı. Zaten yaklaşık bir hafta oldu bu gelişme yaşanalı. Sürekli Türk insan hava araçları böyle Ilımlı Adası civarında, Limni Adası civarında faaliyetlerini icra ediyorlar. Artık bir elektronik harp açılır mı açılmaz mı önümüzdeki günlerde görürüz. Şöyle Yunan patriotları Türk elektronik harbiyle bir karşılaşsın değil mi? O günler vallahi yakın olabilir. Hazır ol da bekleyen bunlar yani kıymetli dostlar. Adamlar var ya öyle bir sevinir ki İran'a karşı bir hamlede bulunsa Türkiye. Bir düşünsenize. İşte bizim onlara istediğini vermememiz lazım. Sahte bayrak operasyonları diyorum ya kıymetli dostlar. Mesela Kıbrıs'a geçtiğimiz günlerde atılan insan hava araçlarında ilk başta herkes işte İran Kıbrıs'a attı denildi değil mi? İngiliz bakan kendisi demedi mi? Kıbrıs'a fırlatılan insan hava araçları İran'dan fırlatılmadı diye. Yani işin bir de böyle bir boyutu var. Anladınız mı kıymetli dostlar? Amerikalılar keza aynı böyle Şahit 136 drone'unu kendileri kopyaladılar. Bizzat benzer yani, kim neyi uçuruyor hangi ülkenin bilemiyorsunuz. Bundan dolayı ortalık çok karışık. Allah'ım bizleri bu cenderenin içerisinden sağ salim çıkartsın diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.